Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şekliyle, görüntüsüyle yumuşacık pamuk gibi açma tarifi izleyeceksiniz. Sizlerin de çok beğeneceği bu açma poğaçalarımızın buyurun yapım aşamasına o zaman lafı hiç uzatmadan hemen geçelim. Açmamızın hamuru için derin yoğurma kasemin içine 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Sütümüzün, suyumuzun ılık olmasına özen gösterelim. 2 tatlı kaşığı toz şekerimi ekliyorum. 1 paket kuru mayamı ekliyorum. Dilerseniz yaş maya da ekleyebilirsiniz kuru maya yerine. Spatula ile malzemelerimi biraz karıştırdıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığım tatlı kaşığı ufak tatlı kaşığıydı arkadaşlar. Unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda kullandığım un miktarı 7,5 su bardağı. Ben her zaman belirtiyorum arkadaşlar. Sizlerin ununuzun markasına göre, kalitesine göre değişebileceği için bu ölçü sizler hamurunuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı 200 milimetrelerden. Hamurum toparlanana kadar bu şekilde yavaş yavaş un ekleyerek yoğurmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumun kıvamını da görüyorsunuz. Bu kıvamda olması yeterli. Çok bir sert hamur yapmamaya özen gösterelim. 50 gram oda ısısında yumuşatılmış tereyağımı da bu aşamada hamuruma ekliyorum ve sonrasında güzelce hamurumu yoğuruyorum. Tereyağlı açmalarımız da tabii ki daha lezzetli olacak. Tereyağımı güzelce hamuruma yedireceğim. Evet arkadaşlar ben güzelce yoğurarak tereyağımı hamuruma yedirdim. Gördüğünüz gibi tereyağı kaybolana kadar bu işlemi yaptım. Hamurumun da kıvamı bu şekilde olması çok önemli. Yeterince yoğurmuş olduğum hamurumun üzerine kapakla kapatıyorum ve kenarda mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum 2 katı olana kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurum 40 dakikada çok güzel mayalandı. Tabii ki sizlerin bulunduğu odanın ısısına göre bu süre değişebilir. Hamurumun yoğurma kasemde ilk havasının çıkmasını sağlıyorum. Sonrasında hamurumu tezgahımın üzerine alıp biraz yoğuruyorum. Çok fazla yoğurmayacağım ki arkadaşlar. Hamurumun havasının sönmemesi için. Yani mayasını çok fazla söndürmemeliyiz bu aşamada. Spatula yardımıyla ilk önce 2 parça sonrasında da gelişigüzel kesiyorum arkadaşlar. Kesmiş olduğum bezelerimi de birazcık bölerek istediğim büyüklükte olmasını sağlıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapacağım. Sizler dilerseniz daha ufak veya daha büyük bezeler de yapabilirsiniz. Bu beze ideal boyda oldu. Bezelerimi güzelce avucumun içinde yuvarlayarak hepsini şekilledim. Toplamda 16 adet bezelerim çıktı. Yuvarlamış olduğum bezelerimi büyük servis tabağına içine alacağım. Öncesinde arkadaşlar fırça yardımıyla çok az yağlıyorum. Yağlamış olduğum servis tabağımın üzerine bezelerimi alıyorum. Bütün bezelerimi servis tabağımın içine koyduktan sonra üzerine çok az fırça yardımıyla sıvı yağ gezdiriyorum. Toplamda 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım yağlama işleminde. Çok az yağlıyoruz arkadaşlar. Zaten hamurumuz da yeterince yağlı olduğu için açmalarımızın çok yağlı olmaması için bu işlemi çok fazla yağlayarak yapmayalım. Fırça yerine elinizde de çok az yağlayarak bu işlemi yapabilirsiniz. Yağlamış olduğum bezelerimin üzerine buzdolap poşeti kapatıp bu şekilde kenarda
en az 15 dakika dinlenmeye alacağım ki daha rahat ve kolaylıkla bezelerimizi açmak için. 15 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimin üzerine açıyorum. Bir tane bezemi alıyorum. Tekrar kenara buzdolabı poşeti üzerine kapatarak kaldırıyorum ve almış olduğum bezemi de güzelce açıyorum arkadaşlar. Hamurlarımız beklediğimiz için bu işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Çok ufak dokunuşlarla hemen bezemiz istediğimiz büyüklüğe geliyor. Yeterince açmış olduğum hamurumun üzerine rendelenmiş kaşar ekliyorum. Kaşar yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz kahvaltılık. Sonrasında hamurumu rulo yapıyorum. Uç kısmını da birazcık açıyorum hamurumu bu şekilde. Ve rulo yapmış olduğum hamurumu kenara koyuyorum. Bezelerimizin üst kısmından değil alt tarafından açarsanız daha kolaylıkla ve bu işlemi çabuk yapmış olacaksınız. Bakın hemen bir iki dokunuşla istediğim büyüklüğe hamurumu getirdim. Bekledikçe bezelerimiz daha kolay ve çabuk açılıyor. Yine tekrardan kaşarımı üzerine koyuyorum. Ve sonrasında çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapalım. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bezelerimizin alt kısmından açma işlemini yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu sayede daha kolay ve çabuk açmış oluyorum. Tekrar kaşarımı ekliyorum. Rulo yaparak kenara kaldırıyorum. Son bezemi de yine aynı işlemi yaparak açtım. Kaşarımı da koydum. İlk rulo yapmış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Uç kısımlarını bu şekilde birleştiriyorum ki arkadaşlar sonrasında açılma olmaması için. İki avucumun içiyle bu şekilde bastırarak uzun rulo yapıyorum hamurumu. Her yerinin eşit kalınlıkta olmasına da özen gösterelim. Biraz elimizle sallayarak uzatabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. İçinde kaşar olduğu için çok fazla bastırmayalım. Hamurumuzun parçalanmasına sebep olur. Çok fazla bastırırsak. İki ucunu bu şekilde şekilliyorum ve iç kısmını da sarıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonrasında uç kısmını da düğümlüyorum ve alt kısmına gelmesini sağlıyorum. Evet, ilk hamurumu şekilledim. Yağlanmış tepsime açma poğaçamı yerleştirdikten sonra tekrardan aynı işlemi gösteriyorum. Avucumun içine çok az bastırıyorum. Çok fazla bastırmayalım. İçinde dediğim gibi rendelenmiş kaşar olduğu için hamurumuzun parçalanmaması için bu işlemi çok fazla bastırmadan yapalım. Hamurumuz zaten çok kolaylıkla açılıyor. Her yerinin aynı kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Poğaçamızın yoksa şeklinin bir tarafı kalın bir tarafı da ince olur. İki ucunu bu şekilde uzatıyorum. Ve iç kısmını birisini içeriden birisini de dışarıdan olacak şekilde uçlarını bu şekilde birleştiriyorum. Düğüm yapıyorum. Düğüm kısmını da alt kısma getiriyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla poğaçamın şeklini verdim. Ben tekrardan size nasıl yapıldığını gösterirken arkadaşlar bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Son kez hızlıca tekrar şeklini göstermek istiyorum. Şeklini vererek bütün açma poğaçalarımı hazırladım.
Yağlı kağıt serilmiş tepsime sadece 9 adet açmayı koyuyorum ve üzerine temiz mutfak bezi örterek mayalanmaya bırakıyorum. İki tepsimi de bu şekilde en az yarım saat kadar mayalandıracağım. Tepsi mayasını yapmış olduğum açmalarım güzelce kabardıktan sonra artık fırına girmeye hazır. Dilerseniz bu işlemi fırında da 50 derecede 15-20 dakika mayalandırarak yapabilirsiniz. Açma poğaçalarımın üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısına yarım çay kaşığı kadar pekmez ekledim. Benim elimde üzüm pekmezi vardı, onu ekledim. Sizleriniz elinizin altında hangi pekmez varsa onu kullanabilirsiniz. Pekmez kullanmamın sebebi açma poğaçaların üzeri daha parlak görünüp açma ve poğaçalarının üzerine süreceğiniz yumurtanın içine kesinlikle süt eklemeyin. Süt eklerseniz hamurunuzun kurumasına ve mat görüntü olmasını sağlar. Benim gibi yarım çay kaşığı kadar pekmez eklerseniz daha güzel parlak ve kızarmış olacak açmalarınız. Hamurlarımın üzerine fırça yardımıyla çok bastırmadan her yerine güzelce yumurtasını sürüyorum. Fırçayı çok bastırırsanız tepsi mayası yapmış olduğum açmaların havasını söndürmüş oluruz. O sebeple narin dokunuşlarla yumurta sarısını açmalarım üzerine sürüyorum. 2 adet yumurta sarımı 2 tepsi yaptım arkadaşlar açmalarımı. 9 adet açmamı bu tepsime, 7 tanesini de başka tepsiye yerleştirdim. Yumurta sarısı sürmüş olduğum açmalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derece fanlı ayarda pişirmeye gönderiyorum. Fırına göndermeden önce hamur işlerinizde mutlaka fırınınızın ısıtılmış olması çok önemli. Bu sayede açmalarınız daha yumuşak ve puf puf kabarmış olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben iki tepsiyi aynı anda pişireceğim fanlı ayarda. Tabii ki üst tepsim kızardığı zaman alta, alt tepsimi de üste getireceğim. O şekilde pişiriyorum. Gördüğünüz gibi fırınımda çok güzel kabararak açmalarım kızardı. Görüntüsünden de gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir açma poğaçalarımız oldu. Açıklama kısmına detaylı şekilde malzemelerini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen sizlere ilk sıcaklığıyla açmamın ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi açmalar oldu. Şu an çok sıcak olduğu için elim yansa da sizlere hemen iç dokusunu da göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan yumuşacık açmalar oldu arkadaşlar. Özellikle çocuklarınızın beslenmesinde yapabileceğiniz bu güzel tarifi misafir davetlerinizde, günlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım sizler de dener, beğenirsiniz. Bu arada benim açmam çok yumuşak olmuyor diyorsanız da fırından çıkınca ilk sıcaklığıyla üzerine güzelce temiz bez örterek o şekilde 5-10 dakika kadar beklerseniz açmalarınız daha yumuşak olacak arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.